Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Kaygılandığınız kadar var bu sefer. Başıma gelen ölmüş eşeğin başına gelmedi ya da geldi, eşek o yüzden öldü. Yani o kadar kötü. Cumartesi bir mutluluk kampı devam ediyordu. Çok güzel bir mutluluk kampı geçirdik bu arada. Cumartesi akşam arkadaşım beni sabah bir sıralarında eve bırakıyor. Yedik içtik o saate kadar filan. Eşyaları taşıyoruz arkamda. Benim de içime dolmuş gibi dedim ki gel bir hayvanlara birlikte bakalım. Hani evde yalnız bıraktım onları 7-8 saat. Eve girmemle birlikte sanki çocuk havuzuna girmişim gibi dize kadar su. Maalesef dize kadar su. Depo patlamış. Yani bayağı her şey yüzüyor suyun üstünde. Köpekler ağlıyor çığlık çığlığa. İnsan gibi ağlıyorlar. Ve bir tanesi cereyana kapılıp ölmüş. Prizin başında en küçük çocuğumu böyle hayatını kaybetmiş şekilde buldum. Kararmış. O sırada baktık prizden dumanlar çıkıyor. İkinci prizden. Tam önümdekinden. Suya düştüğü an biz de gideceğiz. Onu topladığımız gibi attık. Ben hayvanları zaten balkona atıyordum böyle tek tek. Onu topladığımız gibi prizi son anda attık. O arada arkadaşım hafif çarpıldı. Gel yavrum gel. İşte ben artık tahmin edersiniz ne hale geldim. Köpeği alamadık bile çünkü şalteri bile indiremedik evin içine girip. Kendimizi zor attık bahçeye. Orada 3 tane çocuk hepimiz sırılsıklam kucakta. Arkadaşım hafif elektrik çarpmış. Diğeri içeride vefat etmiş. Yarı maalesef. Ama tabii ben alıp onun sizlere gösterip bir de denize götürüp yüzdürmedim yani. Tövbe estağfurullah. Neyse. Acının büyüğü küçüğü olmaz da. Yani acının yaşanış şekli olur. Evet. Altıdan ne kalmış evladım? Evet. Çok çok üzücüydü. Sağ olun. Cumartesi yaşandı. Ancak evi çevredeki çocuk havuzundan normal bir mekana ve karşınıza gelebildim. Şimdi efendim devam edelim yarım kalan her şeye. Öncelikle Asena'da kalmıştık. Asena böyle Türk milleti var ya saçlarını ektirmiş olan bey var ya bu şimdi eşimdir diye çıktı ortaya. Sahip çıktı Anadolu'da öyledir eşim. Artık hani benim himayemde laf etmeyin, namusuna da laf etmeyin. Onun namusu benim namusum. Helal olsun Asena'ya. Yani hatta ben Asena gibi kadınlar derken birileri yanlış anlamış. Ne gibi kadınlar demek istiyorsunuz? Erkek kazanır, kariyer kadınları demek istiyorum. Yaşamlarını idame ve iaşelerini karşı cinse bağlayan kadınlar demek istiyorum. Saygınlıklarını, saygınsızlıklarını karşı cinse bağlı olarak yaşayanlar demek istiyorum. Yani öyleleri de var. Kendi başına işte az maaşım, kaygısız başım, yalnız da yaşarım, idare edelim. Kira geldi, ulan krediyi nasıl ödeyeceğiz diyen de var. Bu bana yetmez ben 50 yaşımda göbek atarım diyen de var. İşte ne bileyim tanıştığım bir gri tilkiyi karısının yanından ayıklayıveririm diyen de var yani. Hani her türlü var. Beyefendi çıkmış sen benim namusumsun diye. Üstelik birinci karısıyla Asena çok iyi anlaşıyormuş. Bak sen hepsi aynı evde mi ya? İkinci karısı küsmüşmüş. Küser aldattınız yani bir sene kadar. Evliyken Asena ile karını aldattın ya. Küser tabii kadın. Olur öyle ya. Yapar kadınlar öyle. Hani evliyken falan kocam başka kadına çiftlikte ev açınca falan duyarsak bozuluyoruz biz. Gariplik bizde sizde değil yani. Anladınız mı? Deliyiz ya. Öyle. Tövbe yarabbim. İkinci karısı küsmüş konuşmuyormuş sözde. Verelim efendim namusunu nasıl sahip çıktığını görün. Durun. Zaten buradaydı bu ya. Bundan sonra artık Asena Hanım benim eşim. Birlikte yaşıyoruz. İkinci eşimden ayrıldım ama ilk eşimle birlikte çok diyaloglar iyi. Çocuklarımın annesi. Bak bak. İkinci eşimden ayrıldım yani boynuzladığı eşi Asena'yla. Ama ilk eşimle diyalogları çok iyi. Çocuklarımın annesi. Ana. Yani bildiğin bayağı getirmiş bizim bu 3 eşli 4 eşli kültürü İstanbul'un göbeğine koymuş abimiz. Saçları da gitmiş Mecidiyeköy'deki saç ekimcilerde ektirmiş. Rengi de böyle hafif şakaklar açık tepe koyu yapmış doğal olacak ya güya.
Almış bunları böyle namusum diye de ya hangi namusum? Yani namus da bir kadının namusunu aklamak veya bir kadının namusunu karartmak bir erkeğe düşmez. Bir kadın her zaman kendi namusundan sorumludur ve sahibidir. Şimdi şu bir dinleyelim de ben bunu bir konuşayım. 4 tane çocuğum var. Çocuklarım, ailem, çalışanlarım. Çok kalabalık da bir aile. Tüm ailemin çok saygı gösterdiği bir insan. Bu bilgi kirliliğinden dolayı çok ciddi rahatsızlıkları oldu. Onun için bir açıklama ihtiyacı hissettik. Şimdi bana böyle bunları vermeyin ya falan diye konuşan izleyicileri de engelleyerek devam edelim yolumuza. Şimdi arkadaşlar burada bunları niye veriyoruz? Çok da umurumuzda olduğu için değil. Şunun için veriyoruz. Namus. Namus saklıyor adam orada. Benim namusumdur diyor, artık eşimdir diyor. Birlikte yaşıyoruz. Nikah falan yok ha. Sadece bir erkeğin, bir gri tilkinin çıkıp bu benim eşim demesi yeterli oluyor senin namusunun aklanması için demek. Kardeşim, ben bir birey değil miyim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? Asena gibi 50 yaşında bir kadın değil miyim? Niye sen gelip benim namusumu aklıyorsun veya karalıyorsun veya paklıyorsun? Sen kimsin ulan? Her kadın ve bu erkek için söylemiyorum, genel hepsi için namusumsun falan. Hayırdır? Ben kendi namusumu ayarlayamıyor muyum yani? Anlatabiliyor muyum? Hani bazen köyde, doğuda, orada, burada evet işte ana evinden koca evine alınıp satılıyor kızlarımız, evlatlarımız. Ama Asena artık bunları çok çok aşmış, çok geride bırakmış bir kadın. Yani bir erkeğin çıkıp namusundur. Yani nikah, hani eşin, nasıl eş o? Ben eve 10 adam doldurayım yarın. Bunların hepsi eşime, akıllı olun diyeyim mesela size. Seda adamların namusunu kurtardı der misiniz? Ya da bir adam ilk karısı işte ikincisiyle arası bozuk tabii aldatıldığı için. Ben Ayşe Fatma oturalım. Bunlar benim eşim desin, nikah falan yok. Oh aklandılar çok şükür mü diyeceksiniz. Yani bir kadın kendini nasıl bu kadar ayağa düşürür ve ucuzlatır yani. Benim kocam değil, hiçbir şeyim değil. Evini açmış bana bir adam, bana ev açmış adam ya da tam tersi. O benim eşim. Birinci karımla da iyi anlaşıyor. Çocuklarımla nasıyla da. Herkesle iyi geçiniyor. Yani kahyayla, hizmetkarla falan iyi geçiniyor. Deyip beni aklayacak olsa bir dakika kardeş bir şekil derim ya. Burada tanınan benim. Asene olarak. Sen kimsin? Çıkarım oraya. Arkadaşlar her şey matematikte olduğu gibi olmuyor. Aramızda bir sevgi doğdu. Gerçek bir sevgi olduğu için de evliliği sonlandı. Beraber yaşamaya karar verdik. Hata ettiysek, bu sizin kitabınızda, defterinizde ahlaksızlık diye geçiyorsa, bir yanlışımız olduysa, insanları üzdüysek de af diliyoruz. Biz birbirimizi seviyoruz. Lütfen rica ederim buna saygı duyun der. Kendi adıma konuşurum ya. Öyle çıkıp el üstünde, el diz üstünde şöyle durarak 16 yaşında doğuda anasının evinden işte dört katı büyük herife satılmış kadınlar gibi benim eşimdir, namusumdur, çocuklarıma daha iyi anlaşır falan gibi. Hayırdır ya? Abi bu ne ya? Vallahi nerelere geldik? Neyse Asenacığım bu sefer adam iflas etmeden hiç olmazsa üzerine bir şeyler yaptır da bir daha 60 yaşına göbek atmaya kalkma. Şimdi 60 yaşında göbek atmak derken ben Güzel Koreli çok severim, çok yetenekli bulurum. Evliliklerine de aşırı saygı duyarım. Onun haricinde soyunan mutlaka emeklerinin karşılığını, pardon, zayıflayan mutlaka emeklerinin karşılığını görmek için soyunuyor. Ulan diyor madem bu kadar aç kaldım herkes her tarafımı görsün. Yansın diyor yani. Vallahi diyor bunu erkeği de yapıyor kadını da yapıyor. Belgüzar da giymiş beyaz bikiniyi. Atmış kendini havuza kardeşim. Öyleli böyleli pozlarını vermiş. Ya Belgüzar bak sen zaten çok iyi bir yerdesin Türkiye'de. Başrol dediğin zaman işte bir Nurgül Yeşilçay doldurur yerini. Bir sen doldurursun yerini. Tamam artık birinci kadını oynayamazsın. Hani artık karakter oyuncusu olursun ama evet sen doldurursun. İşte Nurgül de öyle falan falan. Yok yani sizin alt tayfada öyle bir yok. Serenay var başka da yok. Yani şimdi kilo verdin sana hepimiz hayran olduk. Aferin dedik bravo dedik. Polemiklere girildi. Kocan çıktı karım alın teriyle kilo verdi dedi. Sporlar yaptın. Sen kendi yeteneğini kilo verme seviyesine indirmesene.
Sen muhteşem bir oyuncusun, sanatçı çocuğusun, çok güzel bir yüzün var. Sen niye soyunuyorsun Bergüzar bu saatten sonra? Bu Bergüzar Korel şimdi yakıştı mı Bergüzar'a yakıştı mı? Suratını görmesek diyeceğiz ki yani niçin Bergüzar? Kilo verdim, malı beyan ediyorum. Sesinizi kapatın. Dünya kadar emek vermişim. Her bir yerlerimi iyice görün. Bergüzar bu hareketiyle kendini büyük oyuncu seviyesinden eee, sıradan bir duruma düşürmüş oldu. Yani sen et değildin, bir bütündün. Ama her zayıflayanın çıkıp soyunması da bu kadar emek verdik, açta kaldık. Görün lan, yatırım yaptım kendime falan gibi bir şey oluyor yani. Yakışmıyor. Zaten zayıfladığını ve çok güzel bir kadın olduğunu, bundan 10 kilo fazlayken ne güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Zamanında ortalığı az kasıp kavurmadın. Bundan sonra değil bu kadar zayıf, bunun yarısına insan ne olacak? Genç kız rolümü verecekler. 28 yaşında o İstanbul masalında oynadığın rolü oynayabilecek misin? Verecekler mi sana? Evin iki kardeşini de baştan çıkartan kız rolünü oynayabilecek mi? Yok abi. Zamanın bir ruhu var. Olmuyor. Olmuyor. Mis gibi kocam var, 3 tane çocuğum var. Sen soyunmamışlardan kalsana mesela. O ağırlığı taşısana. Abesle iştigal de edemiyorum. Fıstık gibi de olmuş. Aç, göster. Daha da var yani böyle göğüs, bacak falan ama lüzumu var mıydı yani? Sen zaten şuradaydın. Şuraya indin şu anda. Bütün başsağlığı dileklerine çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de ölümden döndüm. Yani bizi de elektrik çarpıyordu. Bayağı göletti. Yani 3 hayvan, onları kurtarma çalışmaları falan, öyle basit bir yer. Köpeğim yanarak elektrik akımında can verdi. Evdeki su basmasında sırasında. Çok büyük bir olaydı. Bir travma da sayılabilir hatta, öyle söyleyeyim size. Neyse. Geçelim konularımıza. Şimdi bir Aleyna Kalaycıoğlu davası var. Artık gözümüzün önünde işlenmiş. Kim öldürmüş belli, niye öldürmüş belli, nasıl öldürmüş belli. Katil diyor ki tetiği ben nasıl çektiğimi hatırlamıyorum. Ama vücudunda yüksek derecede yasaklı madde çıkıyor. Çok da belliydi. Onu da ben yayın yaparken söylemiştim. O elini atıp da o kararlı lan buraları ben yarattım yürüyüşü o maddelerden geliyor. Var ya, burun pudrası türü ve türevlerinden gelen bir şey. O özgüven ve küçük tanrıcılık. Öyle yürüyor. Yalnız benim orada hep sürekli söylediğim şey şuydu. Arkadaş, bu adam işe karışmış karışmamış fark etmez. Bir kadını zorbalayıp bu kadar işleri sarpa sardırdığı için, 5 saat bir yerin önünde oturduğu için, bir kadını tehdit ettiği için, bu cambay, dilli düdük diğer tabiriyle, dik 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 dik, o ne çeneyse, neden sokakta diye 1500 kere sormuştum, hatırlarsınız. Halen sokakta, halen sokakta. Vereyim arkadaşlar görüntüyü. Aynı şekilde vefat eden genç basketçinin ailesi de hatta o kadar ileri gidiyor ki katille sen diyor işbirliği yaptın diyor ya. Büyük olaylar çıktı mahkemede. Açamadınız, 3 aydır açamadınız. Bir davayı 3 aydır diyeceğim, açamadınız. bir şey Sen diyeceğim. karşı tarafta Bir dakika, anlaşmadıysan ben de bir şey bilmiyorum. Güzel, duydum. Allah. Ne söyleyeceksin Cemal? Biz ne söyleyeceksin Cemal? Abi, Bir dakika. Allah'tan sen cenaze günü de aynısını yaptın abla. Allah. Melike Uğur, sen kimsin kızım? Kimsin sen? Ha? Psikolog musun, psikiyatr mısın? Yoksa bizzat ruh hastasının ta kendisi misin? Bu ne cüret, hadsiz. Takılı kalmayalım böyle şeylere diyor. Ben sanki takılı kalmışım gibi. Ulan milletin başına bu gelse 6 ay yatakta yatar. Böyle hadsizler nereden beni bulur arkadaş? Zorla mı ya? Böyle bir de yakın geliyorlar ya. Hani tam böyle açılı geliyorlar yani. Tövbe estağfurullah. Şimdi verelim. Bu şekilde anne haklı olarak isyanı belli ediyor. Haklı. Haklı yani, evladı boş yere öldü ama o evladı da yetiştiren anne olarak sen. Oğlum niye gidip yancı gibi el alemin iti kopuğunun peşinde dolaşıyorsun? Niye gece 3'lerde el alemin ne ödüğü belirsiz kadınlarını peşliyorsun? Sana mı kaldı milleti barıştırmak? Sen kimsin? İlişki danışmanı mısın? Yaşın ne, başın ne? 21 mi, 23 mi yaşında, tecrüben ne?
Bunda herifin, popçunun, rapçinin sana faydası ne? Ekmeğini mi veriyor, suyunu mu veriyor? Niye bu muhabbete bayılıyorsun? Aleyna denilen kızı 3-5 gördün diye nereden senin ablan oluyor arkadaş? Gizliden duygun mu var? Nedir yani? Ne ablası? Ne akrabalığı? Ne onu bunu barıştırması? Arabulucu musun sen? Kim atadı seni? Niye biri diyor ayak işimi yapardı, öbürü diyor arkadaşım da. Niye oğlum kendini sen aslan gibi adamsın bu hallere sokuyorsun demiyorsun? Bir insanı etrafındaki 5 kişi belirler. Anası da bugüne kadar bu oğlan bayram günü anayı babayı bırakıp İstanbul'a kimin yanına gidiyor bilmiyor mu bugüne zeyan ediyor? Gayet biliyor ilişkilerini. Niye zamanında dur oğlum demiyor? Niye zamanında Canbay'a oğlan sağken bağırmıyor? Ne yapıyorsunuz siz benim oğluma? Ayakçınız mı sizin benim oğlum? Nasıl siz benim oğlumu kullanırsınız? Benim oğlum ilişki danışmanınız mı? Üçüncü bacağınız mı? Sakalınız mı? Bir çift yanlarında genelde bir üçüncü şahsı taşıyorsa o ilişkiyi kapatmak içindir. Hani ilişkidedirler de etrafa sevgili gibi gözükmemek içindir. Vardır bunun da. Gel kızım şimdi sen de mi? Tövbe estağfurullah. Vardır bunun da içinde bir şey. Anlatabiliyor muyum? Vardır bunun da içinde bir şey. Bizim bilmediğimiz bir şey. Ama bu çocuk gibi bu tip gençlerin arkadaşlarına dikkat edeceksin ya. Kimle geziyor, ne yiyor, ne içiyor, kimle dolaşıyor, ne yaşıyor. Yeni değil ki bunlarla arkadaşlığı. Bunlara nasıl göz yumdu bu anne baba? Cambaya şimdi değil oğlun sağken gidip çekip konuşacaksın. Ne istiyorsun lan oğlumdan gel bakayım buraya diye. Benim oğlum seninle işi olmaz. Benim oğlum vücuduna kendine sahip çıkan, spor yapan, şöyle böyle temiz bir çocuk. Ne işi var gece arabalarda, kayıt stüdyolarının önünde, silahlı heriflerle? Niye o zaman denmiyor? açamadınız. Bir dağlar 3 Bir şey aydır diyeceğim. açamadınız. Bir şey Sen diyeceğim. karşı tarafla anlaşmadıysan ben de bir şey bilmiyorum. Güzel, duydum. Allah. Ne söyleyeceksin Can? Onlardan para almadıysa ben de bir şey bilmiyorum dedi. Yani katilden hani zenginler ya para almadıysa ben de bir şey bilmiyorum dedi. Bu arada Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de bir acayip arkadaş. Gelmiş defileye yine her zamanki tarzıyla değişik de bir konuşmalar. Kadın içinde bazı anneler öyledir. Kendilerinin içinde şan, şöhret, ün, önde olmak falan vardır. Olamamışlardır, erken evlenmişlerdir, becerememişlerdir. Kızlarını itelerler zorla. Her yola razıdırlar yani. Menajer gibi çalışırlar ki Allah'ım yayını keseceksin sakın ha. Kendi yapamadıklarını kızları yapsın diye. Verelim. Giriyor muyuz? Zuhal Hanım, merhabalar. Neler söyleyeceksiniz? Hiçbir şey söylemeyeceğim lütfen. Rica ediyorum. Mahkememize saygı duyalım lütfen. Çıkacak karara saygı duyacaksınız biliyoruz ama efendim Lütfen. sonuç olarak ne bekliyorsunuz? Çok kısa görüşlerinizi Şu an alsak. duruşmaya gireceğiz. Lütfen. Ben de avukatıyım lütfen. Lütfen duruşmaya gireceğiz rica ediyorum. Müsaade ederseniz son şeylerimizi konuşacağız. Şimdi burada Mahire yazmış ki, Mahire değil özür dilerim, Ceyla yazmış ki, eski sevgilimin yeni sevgilisi olduğunu bile bile onunla barışmaya gittim. Gidersin kızım duygularına yenik düşersen, zayıfsan, aşkı bir halt zannediyorsan, ne olursa olsun maksimum 2,5-3 sene sonra geçeceğini bilmiyorsan, o serotoninin dopaminle yer değiştirip sevgiye dönüşeceğini ve normalleşeceğinin farkında değilsen gidersin. Ama gitmen seni 2-0 geride başlatır, rezil eder, kalbinin anahtarını alıp adamın eline verip istediğin gibi kır, çiğne, üzerimden yürü demiş olursun, yazık et bana demiş olursun. Yani her türlü onurunu, gururunu, kendine saygını, öz değerini, öz şefkatini, öz sevgini, öz saygını bırakıp bir tane herifin peşinden gittiysen gidersin. Ha ne olur? Bütün bunlara razı olursun. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra ama ağlamazsın.
Yani sevgilisi olan bir adam eski sevgilin yeni sevgili yapmış, bir de seni istiyor üstüne üstlük, ki adam adam değil demek ki. O zaman dersin ki gittiysen bundan sonra kardeşim benim hiçbir şeye hakkım yok. Ben senin arkadaşın olsam, değil arkadaşın, anan olsam teselli etmem. Kaşından der geçerim yani. Can Bay'ın açıklaması. Allah canını almasın Ceyla. Aynı şey o zaman Can Bay'a uyarlar. Can Bay'ın açıklaması da böyle. Eski sevgilisinin yeni sevgilisi olduğunu bile bile gidip kapısında bekleyen adam olay çıkarmaya gitmiştir. Sevgililer barışmak için teke tek konuşur değil mi? Yani ben tekim, sen de teksin, gelirsin konuşuruz teke tek. Yani güruh halinde mi benimle barışmaya gelir? Beni seven bir adam veya kadın. Güruh halinde kalabalık geliyorlarsa bir sıkıntı bekleniyor demektir zaten. Zaten araya ben 5 tane adam koyuyorsam ve kız telefonları kapatıyorsa benimle görüşmek istemiyor demektir zaten. Daha bu kız ne yapacak abi? Şimdi bu kızın da çok üstüne gidiliyor. Biliyorum namusludur namussuzdur beni ilgilendirmez ama ben de bu kadar zengin, bu kadar işte mafyavari bir ailenin oğluyla çıkıyor olsam, tamam mı? Adam gözümün önünde cinayet işlese, gözümün önünde gözümü kırpmadan adam vuran beni de vurur diye korkudan o an 112'yi arayamayabilirim. Bak kendin empati yapın. Yanındaki adam çıkarmış şak diye vurmuş birini değil mi? Şimdi adam sevgi ve şefkat dağıtmıyor orada. Kurşun dağıtıyor. Şunu düşünmüyor musun? Çıkarır ha bize de sıkarsa diye. Düşünürsün değil mi? Adamın yanında he he ala. Bak yanımda daha dumanı tutuyor. Silah burada, Allah seni inandırsın polis abi. Çat diye vurdu adamı mı diyeceksin? Yapamayabilirsin bak. Şu empati düzenini bir anlayın yani. Korkunç evet ama evet. Kız da kendini, annesiyle yaşayan bir kız. Kız da kendini bu tehdit altında hissetmiş olabilir mi? Çok da olabilir yani. Can Bay baştan aşağı suçludur. Can Bay en azından bir kadını taciz ettiği için suçludur. Olayların bütün bu raya tırmanışına yön verdiği için suçludur. Birinin kapısına dayandığı için suçludur. Bugün benim kapıma biri dayansa şimdi arabayla, ben polisi arasam polis gider ve müdahale eder ya. Leyna'nın da suçu polisi aramamak. Bunlar benim kapımda diye. Sevgiliyi aramak. Polisi ara ya. Niye sevgiliyi arıyorsun? Çünkü o da müşteri kızıştırıyor. Eski sevgilim halen peşimde görüyorsun. Kapılarıma dayanıyor. Kadınlar böyledir. Erkekleri kapıştırmaya bayılırlar. Yani o onu, o onu, o onu, onu ona, onu ona böyle tutturmaya bayılırlar. Ay beni herkes beğeniyor. Bak şu kapıma dayandı. Bu penceremde bekledi. Yani adamlar ulan bizim olacaksın desin diye değerlerini artırmak için yırtınırlar. Halbuki bu onları yüceltmez, basitleştirir arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi yorumsuz bir haber vermek istiyorum sizlere. Yorumunu kendiniz yaparsınız. Bana düşmez. Herkes beni etiketledi ama bana düşmez. 200 TL bana babalar günü harçlığı verdi. Allah razı olsun. Evet. Güle güle kullan. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü. Tabii ben parayı severim, yalan yok. Evet, Hakan parayı çok sever, yalan yok, o doğrudur. Şimdi geri kalanına gelince, madem bütün Türkiye biliyor, madem bütün Türkiye böyle konuşuyor, madem sosyal medya kullanıcılarının hiçbiri televizyon mu izlemiyor? Veya ne bileyim, televizyon izleyenlerin hiçbiri sosyal medyada aktif mi değil? Biz hepimiz aynı ülkede yaşamıyor muyuz? ATV başka bir ülkeye, Halk TV Japonya'ya, ne bileyim Ortadan giden diğer kanallar başka bir yere mi yayın yapıyor? Madem herkes her şeyi biliyor, neden herkes olması gerektiği yerde değil? Veya madem herkesin her şey hakkında fikirleri var, doğru ve o fikirler diyelim, neden herkes yerinin adamı değil, hak ettiği yerde değil? Bu kimin suçu? Sesini çıkarmayıp oturanların suçu abi. Bunu yapanlar kadar, bunu protesto etmeyip de reyting atanların da suçu. Herkesin suçu. Anladınız mı? Herkesin suçu. Bu arada Hakan çok güzel göstermiş topu. O takla işini çok güzel göstermiş. Öyle ne diyorsun sen? Canan'ım hayırdır? Aman. Yayındayım. Ayağım. Neyse.
Ne diyorsun sen kardeşim, burada bana böyle denilecek laf mı bu? Hayırdır falan falan filan diyeceği yerde doğrudur, ben parayı severim diye. Bak, bu çok profesyonel bir hareket. Bu salaklık filan değil. Bu tabiri caizse almaza yatmak. Olayı öyle hafifçe göğüsleyip geçiştirmiş. Olay çok iyi. Ama madem Hakan hakkında böyle düşünüyor Canan Hoca, niye gidiyorsun takla atan adama? Niye konuk oluyorsun o programa? Kanal D diye uzay gibi gidiyorsun ama. Değil mi? Canan gitmese, Ayten gitmese, Ali gitmese, ben gitmesem çıkaracak kimseyi bulamazlar. Ayşe izlemese, Fatma izlemese izleyecek adam olmaz. Dediğini yemeyeceksin şu hayatta, anladınız mı? Bir şeye bir karar veriyorsan, bu adamın böyle olduğunu düşünüyorsan, ben onun programına da çıkmam diyeceksin. Şu ayranın dökülmesin zihniyeti kadar bu ülkeyi yakan, konformist kıçlar kadar bu ülkeyi yakan başka bir şey bilmiyorum ben. Bana bir şey olmasın, kendi reklamım olsun, Kanal D'ye çağırdı beni, oraya çıkayım. Sunucuyu sevmiyorum, ona da sokarım ama en azından çıkmış olurum, kafaları yanlış. Canan Hoca yaşlı başlı, yani sevdiğimiz, milletine hizmet etmeye çalışmış, kimileri sevmiş, kimileri sevmemiş bir insan. Neyse, saygı duyalım, en azından bilim insanı. Ama bunu yapmış abi, gel gitme. Ya da o lafı orada söylemek için gittiysen, o da hayır tabii. Sırf o lafı sokmaya gittiysen de kendinden bahsetmeyeceksin. Lafı sokacaksın, çıkacaksın. Ama tekrar söylüyorum, bu ülkenin sosyal medyası, Twitter camiası, TikTok camiası, Instagram, YouTube camiası ve televizyon camiası ayrı yerlerde yaşayıp ayrı dünyalara mı yayın yapıyor? Buralarda gömülen adamlar oralarda niye prime time'da? Niye? İşte bilmiyorum artık niye, ama riyakarlık, sahtekarlık, ayranın dökülmesincilik, adam sendecilik, ben ne bileyimcilik, sana ne bana necilik falan gibi sebeplerden. Ama en çok da bencillik, değer yargılarının yok oluşu, ideal eksikliği, her şeyi para için yaşamak, amaçsızlık, kalitesizlik ve cehaletten. Ve bütün bunlardan kurtulmak istiyorsanız sizler için yaptığım ve yapmaya devam edeceğim çok nonnik bir iş var. İsteyen şimdi çıkabilir çünkü Ayon'u anlatacağım. Her gün Zoom toplantısı yaptığımız ve bakın burada bir sürü konu var. İşte öz sevgi, öz şefkat, kendini sabote etmenin yolları, kendinden uzaklaşma, değersizlik duygusu. Yani bir psikosomatik duygulardan tutun uzmanların konuştuğu. Sosyoloji, felsefe kitap veya sadece dertleşme, haftanın 7 günü. Fiyatını da söyleyeyim de ayda 1000 lira, 30 Zoom. Bilen bilir neyin kaç lira olduğunu. Yıllık peşin alınıyor tabii. Kötü spor salonu bile öyle alıyor mahalledeki. Hani o duyunca aa yapanlar hiç zahmet edip aramasın. Yurt dışından yazanlar da WhatsApp numarası yazsın lütfen. Şuradaki numarayı alabilirsiniz veya şu Ayon dediğimiz zaman, sonsuzluk, ebediyet ve ömür anlamına gelen mitolojideki kelime bu. Ayon Kulüp. Hemen doldurursanız ben bizzat kendim arıyorum. O yüzden ben arayınca "Aa çok şaşırdım" demeyin. Ben arayacağım, yani söylüyorum buradan size. Hatta biri beni yapay zeka olmakla suçladı. Yapay zeka olmadığınızı nereden bileceğim? Evi üstüme mi yap diyorum sana. Merhaba nasılsınız diyorum ya. İnsanlarımız da var ya. Hani yapay olan onun zekası farkında değil, anladın mı? Yani yapılamamış ama öyle yarım kalmış. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonra inşallah deprem, ev su basması, işte elektrik kaçağı aynı anda, vefat eden, kızaran canlarım, canlarımın canı yani canımın içleri filan olmazsa düzenli yayın yapmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Ama buna rağmen Ayon yayınlarını bırakmamıştım yani. Hep beraber yaz psikolojisinde konuşmuştuk. Sizleri çok seviyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.